Bir insan üzerinde nazar olduğunu nasıl anlar? Göz değmesi ve nazar hak mıdır? Nazar boncuğu takmak gerçekten insanı nazardan korur mu? Renkli gözlü bir insanın nazarı daha mı çok dokunur? Nazar insanı öldürür mü? Efendimiz Aleyhisselam nazardan korunmak için hangi duaları, hangi sureleri, hangi ayetleri okurdu? Evet, nazar nedir? Nazar göz, bakış, bakma ve kem göz manasına gelir. İslami kaynaklarda isabetü ayn olarak geçer. Kültürümüzde de nazar değmesi, göz değmesi, nazara gelmek, nazara uğramak tabirleri ile kullanılan nazar, bir insanın bakışlarının başka bir insana etki etmesi anlamına gelir. Ve bu etkiden dolayı karşıdaki insana hastalık, musibet ve benzeri zararları getirdiği söylenmektedir. Nazar gerçekten var mıdır? Evet, vardır. Çünkü Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam nazar haktır. El aynü hakkun demiştir. Ve Taberani'de geçen başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam insanların yarısı nazardan ölür diye buyurmuştur. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın yazgısı kaza ve kaderden sonra ümmetimin ekserisinin ölümü nazardandır diye buyurmuştur. Nazarın varlığını bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Leeds Üniversitesi'nde yapılan deneyde psikik güçleri olduğu iddia edilen 6 denekten bir hafta boyunca bazı nesnelere odaklanması istenmiş. Deney sonucunda nesnelerin bazılarında morfolojik ve biyokimyasal değişiklikler saptanırken özel olarak tasarlanmış hassas makinelerle deneklerin gözlerinden çıkan çok hassas frekanslar olduğunu tespit etmişler. Ve bu dalgalar elektromanyetik tarzı dalgalar. Leeds Üniversitesi Parapsikoloji Bölüm Başkanı Arthur Gall, araştırma ile ilgili yayımladığı makalede özellikle renkli gözlülerin gözlerinden çıkan beta ışınımlarından kaynaklandığını tespit etmiştir. Ve hatta bu konu hakkında dergide de makale yayınlamış. Ve birçok bilim insanı da bunun doğru olduğunu o makalede belirtmiştir. Nazar insanı nasıl etkiler? Yani insan üzerindeki etkileri nelerdir? Bununla ilgili de bazı maddeler var. Bir insanın ölümüne sebep olur. Az önce hadis-i şeriflerde de bahsetmiştik. Rızkın kesilmesine sebep olur. Bunu da çok yaşıyoruz değil mi? Adam diyor ki ya çok güzel gidiyordu işlerim. Bir anda kesildi. Yani sebepler cihetiyle aslında hiçbir sebep yok yani. Her şey dört dörtlük gidiyor. Normal ticaretim yürüyor. Bir anda kesiliyor. Burada işte nazarın çok büyük etkisi var. Çocuk ölümlerine ve hastalıklara sebep olur. Yani ben duymuştum. Almanya'da bir ara konferansa gitmiştik. Orada muhabbet ettiğimiz biri söylemişti. Bir anda sabah uyanıyorlar, bir bakıyorlar çocuklar bir anda ölmüş. Tıpta buna ani bebek ölümü diyorlar. Hiçbir maddi karşılığı yok. Ve bu da büyük ihtimal nazardan kaynaklı bir durum. Ve hastalıklara da sebep oluyor. Yani adam diyor ki ya hiçbir şeyim yoktu, bir anda hastalandım. Bunun da büyük sebebi nazar olabilir. Kişinin psikolojisinin bozulmasına da sebep oluyor. Ya hiçbir şeyim yok. Yani gayet mutluyum derken bir anda çöküyor. Bir anda böyle bunalıma giriyor. Bunun büyük sebebi de nazar olabilir. Nazarın buna da çok büyük etkisi var. Mutlusun, bir anda demoralize oluyorsun. Bir anda yani hiç sebep yokken. Evet şimdi siyah kedi geldi. Siyah kedi uğursuzluk diyorlar. Yani şu kedicağızın ne uğursuzluğu olabilir yani. Üstad ne diyor? Kedilerin mırmırları ya Rahim ya Rahim'dir. Yani ya Rahim ya Rahim diyen bir kedi rengi siyah olduğu için niye uğursuz olsun? Hiç alakası yok. Bunlar tamamen batıl inanç. Tamamen hurafedir. Evet, nazar insanı nasıl etkiler diye sormuştuk ve geldik son maddeye. Nazar kişinin zayıflamasına sebep olur. Yani kişinin iştahı gider. Bunun yanı sıra nazar değen kişi sürekli esner. Üzerinde sürekli bir yorgunluk hisseder. Vücudu sürekli halsiz olur, sürekli yataktan çıkmak istemez ve bir mutsuzluk hisseder. Yorgunluk, unutkanlık, bitkinlik, halsizlik yani normal olması gereken halden daha kötü, daha menfi bir hale geçer. Derler yani üzerinde negatif bir enerji var. İşte aslında o nazarın etkisi olma ihtimali çok yüksek. Normalde keyif aldığı şeylerden artık keyif almamaya başlar. Konuşkan biri ise artık az konuşmaya başlar. İnsanın üzerinde bu şekilde negatif etkiler bırakır. Bir de nazar değmesine sebep olan durumlardan bahsedelim. Çünkü bu halleri yaparsak eğer insanların nazarını üzerimize çekmiş oluruz. Şimdi nazarın tabii ki iki yönü var. Birincisi kem göz yani kötü nazarlar, kötü gözler insanı etkiler. Bir de menfi anlamda insanların bakışları var. Yani bir insan bir kişiye kötü manada değil, takdir manasına baktığı zaman bile o insanı etkileyebilir. Yani o yüzden nazarın bir takdir yönü var, bir de
tahkir yönü var. Bu iki yönde de insan nazara maruz kalabilir. Bir kişi seni takdir ediyor. İçerisinde hiçbir art niyet yok. Bu da insanı etkiler. Hatta derler ki bir annenin yavrusuna bile nazarı değebilir. Yani o bakışlar art niyetli olmasa bile, kem gözde olmasa bile o kişiyi etkileyebilir. Mesela güzel bir haberi paylaşmak. İnsan bazen böyle başına güzel bir olay geliyor. Bunu herkese yaymak istiyor. Özellikle sosyal medyada bu çok kullanılıyor. Ama şu bilinmeli ki o nazar insanlar ne kadar da art niyetli bakmasa bile o bakışlar insanı etkiler ve o mutlu haber bir anda mutsuz bir habere dönüşebilir. Nazar değmesine sebep olan durumlardan bahsetmiştik. Birine karşı hissedilen aşırı sevgi ve hayranlık duygusu da karşı tarafa nazar değmesine sebep olabilir. Az önce dediğim gibi yani illa kem göz olması şart değil yani. Birine kıskançlıkla bakmak. İşte bu kem göz. Haset. Biri size hasetle baktığı zaman ya da siz birine hasetle baktığınız zaman karşı tarafa nazar değmesine sebep olabilirsiniz. Nazardan bir insan ölebilir mi? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Göz değmesi yani nazar deveyi kazana, adamı mezara sokar. Yani nazardan ölüm vardır. Ve başka bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur. Nazar haktır. Kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değmesi onunla yarışıp onu geçerdi diye buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften de anlayacağımız gibi nasıl ki bir bakış canlı yürüyen bir devenin ölüp kazana girmesine sebep oluyorsa aynı şekilde diri bir insanın mezara girmesine sebep olur. Peki üzerimde nazar olduğunu nasıl anlarım? Ozan sen hiç hissettin mi böyle bir şey yani? Üzerimde bir nazar var böyle duramıyorum, titriyorum falan. Evet, aslında abi bir yaşadım ben de bunu yaklaşık 3-5 ay içinde böyle. Cumartesi sohbetine kürsüden indikten sonra işte rejiye geçtim. Bir anda böyle gözüm karardı, iyice böyle oturdum, başım döndü. Hatta ondan sonra bir 15-20 dakika uzanmam gerekti. Orada bayağı bir rahatsız oldum. Yani bir farklı hissettim. Orada acaba üzerimde nazar mı var diye düşünmüştüm. Düşündün değil mi? Yani büyük ihtimal nazardır o. Eğer aç olarak kürsüye çıkmadıysan. Tansiyonun düşmüş de olabilir, şekerin düşmüş de olabilir de. Tabii her şeyden nazara bağlamamak lazım ama bunun nazar olma ihtimali yüksek. Çünkü öncesinde bir şey yok ama sonrasında bir bakıyorsun ki vücuttaki fizyolojik durumun değişiyor. Homeostasin değişiyor yani. Evet, bu çerçeveden baktığımızda üzerimizde nazar olduğunu nereden anlarız? 1. Ani bir şekilde düşme, ani baş ağrıları, birdenbire insan vücudunda ortaya çıkan yaralar, saç dökülmesi, bir eşyanın kırılması ya da bir eşyanın sık sık bozulması nazar olduğuna işaret olabilir. Peki nazar değdiren insanlardan nasıl uzak kalabilirim? Ne yapmak lazım? Yani bir kişinin nazara değmesin diye acaba ne yapmamız lazım? Nazar değmesinden nasıl kendimi koruyabilirim? Ya da bir insanın size nazar değdirmesini istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Ya da birine nazarınızın değmesini istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Öncelikle dediğim gibi nazar illaki kem gözde olacak diye bir şart yok. Bazen insanın beğendiği bir şeye karşı da nazara değebiliyor. O yüzden çok hoşumuza giden bir şey gördüğümüz zaman evvela maşallah dememiz lazım. Yani halk arasında yanlış söyleniyor. Maşallah maşallah deniyor da o şekilde değil yani. Maşallah denmesi lazım. Yani Allah ne dilerse o olur ya da berekallah demek gerekiyor. O yüzden nazar değmesinden eğer ki korkuyorsak yani bir kişiye nazarımızın değmesini istemiyorsak baktığımız an, gördüğümüz an maşallah dememiz lazım. Ya da karşıdaki kişiye bereket duası etmemiz lazım. Ya da birinde bir şey gördük. Allah bunu sana mübarek etsin dememiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam da hadis-i şerifinde böyle tavsiye ediyor. Ve yine aynı konuyla alakalı olarak nazar değmesinden korunmanın yolları nelerdir? Nazar değmemesi için hangi ayet ve duaların okunması gerekir? Yani nazar değmesini engelleyecek en etkili dualar, sureler ve ayetler hangileridir? Şimdi biraz bir de ona bakalım. Özellikle şu 5 ayet ve sureler nazar değmesini engelleyen manevi kalkanlardır. Birincisi Fatiha suresi. Fatiha suresini bol bol sık sık okumamız gerekir. İkincisi Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi'yi de sık sık okumamız gerekir. Üçüncüsü Felak suresi. Dördüncüsü Nas suresi. Bu iki sureye muavvizeteyn denir. Efendimiz Aleyhisselam'a sihir yapıldıktan sonra inen surelerdir bunlar. Beşincisi de bir duadır. Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselam'a okuduğu bir dua. Bu dua Müslim'de geçmektedir ve Hazreti Ayşe rivayet etmektedir. Allah'ın ismi ile sana rukiye ederim, okuyup üflerim. Allah bütün hastalıklardan sana şifa versin. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden ve bütün kem gözlülerin şerrinden seni korusun. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a böyle dua etmiştir. Biz de nazar değen bir kişiye böyle dua edebiliriz.
ya da bu duayı kendimiz için de edebiliriz. Ve Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadis-i şerifinde nazardan korunmak ve kem gözden korunmak için bize şu duayı tavsiye etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Evinden çıkarken bu duayı okuyacak kişiye bu dua kafidir. O adam muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. Dua şu şekilde. Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Peki bebekler için nazar duası var mıdır? Efendimiz Aleyhisselam torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e şu duaları okumuştur. Sizi bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, kem gözlerden Allah'ın tam olan kelimelerine sığındırırım. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e hitaben şüphesiz ki sizin atanız İbrahim Aleyhisselam İsmail'i ve İshak'ı onlarla koruyordu. Evet, şöyle bir soru da hep akla geliyor. Acaba renkli gözlü insanların nazarları daha mı çok değiyor? Halk arasında özellikle mavi gözlü insanların nazarlarının daha çok değdiği söyleniyor. Hatta böyle çok ileriye varıp işte mavi gözlü, renkli gözlü, yeşil gözlü, ela gözlü insanlar hasetle bakar gibi bir anlayış var. Ama bu tamamen yanlıştır. İslami kaynakların hiçbirinde renkli gözlü birinin nazarının ya da renkli gözlü birinin kem gözle bakacağı ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. Peki nazar boncuğu haram mıdır? En çok merak edilen sorulardan birisi de bu. Halk arasında böyle bir inanış var. Çocukların üzerlerine, kendi üzerlerine ya da bir kolye olarak ya da bir bileklik olarak ya da arabalara asılıyor ya da evlere asılıyor. Değil mi? Büyük büyük nazar boncuğu asıyorlar. Acaba bu nazar boncuğunu takmak, asmak ya da zinet olarak kullanmak haram mı? Nazar boncuğu aslında bir şaman inanışıdır. Yani İslam'da yeri olmayan bir adettir. Bunun takılma sebebi aslında hani nazarları, dikkatleri ilk bakışta ona çevirmektir. Ondan dolayı kullanılıyor. Ama tabii bu bir adet olmaktan çıkıp bir inanışa döndüğü için özellikle insanlar asıl nazardan koruyanın Allah değil de o nazar boncuğu olduğunu kabul ettikleri için Efendimiz Aleyhisselam böyle batıl şeyleri yasaklamıştır. Ve böyle nazar boncuğu takmak, kullanmak, asmak caiz değildir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın haram ile ilgili zikrettiği şeyler arasında nazar boncuğu da geçmektedir. Ve buna benzeyen halk arasında mesela mum eritmek, kurşun dökmek ya da bir ot yakıp bir hastanın başında gezdirmek yine hurafedir, yine caiz olmayan uygulamalardır. Çünkü Allah bize korunma anlamında sadece ona sığınmamızı söylüyor. Ve bununla ilgili de zaten ayetler, hadisler, dualar vardır. Yine bir hadis-i şerifte gayet açık bir şekilde şöyle buyurmuştur. Allah nazar boncuğu takan kişinin işini tamamlamasın. Süs eşyası bile olarak bir insanın bunu kullanması ve evinde bulundurması caiz değildir. Bu nazar boncuğu olabilir, at nalı olabilir. Bazı evlere süpürge asıyorlar, süpürge olabilir. Bazı evlere sarımsak asıyorlar, bazı evlere mavi boncuk asıyorlar. Yani bunlar da aynı şekilde uygun görülmemiştir. Yine Ahmed İbni Hanbel'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim temime yani mavi boncuk takarsa Allah onun işini tamamlamasın. Kim bir ved'a yani katır boncuğu takarsa Allah onu korumasın diye buyurmuştur. Görüyor musun ya? Yani halk arasında nasıl böyle normalmiş gibi geliyor. İnsanlar hatta değil mi yani evine asıyor, arabasına asıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam yasaklamış yani. Da caiz değil, haram diyor. Ve Allah işini tamamlamasın diyor. Yani sen ondan medet umuyorsun. Halbuki tam tersi senin medet umduğun şeyde tam böyle istediklerinin zıttını oluşturacak şeyler var. Yani Allah'a karşı da oluyor. Bazı yerlerde şirk diye geçiyor. Yani sen Allah'tan beklediğin bir şeyi bir boncuktan bekliyorsun ya. Çok komik değil mi? Yani Allah seni muhafaza etmeyecek diye düşünüyorsun. Bir boncuk muhafaza edecek. Hiçbir işe yaramayan bir boncuk seni muhafaza edecek. Ya da bir ağaca çabuk bağlama. Ağaçtan medet bekliyorsun sen ya. Hani Allah'ı ortadan kaldırmışsın. Sünnette yeri olmayan bir uygulama yapıyorsun ve ondan medet bekliyorsun. O yüzden çoğu kişi buna şirk demiş. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Kim bir muska, yani bu bahsettiğimiz muska batıl anlamda kullanılan muskalardan, mavi boncuk ve benzeri şeyleri kesip atarsa bir köle azat etmiş gibi olur. Mesela siyerde geçen bazı nazar örneklerine bakalım. Efendimiz Aleyhisselam Esma binti Umeys'e hitaben şöyle buyurmuştur. Bana ne oluyor ki kardeş oğullarının cisimlerini zayıf görüyorum. Yardıma muhtaç duruma gelmişler. Bunlar Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in çocuklarıydılar. Esma dedi ki, onların bir hastalıkları yok fakat onlara nazar değdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. O halde sen onlara rukiye yap, okuyup üfle. Evet, biraz da rukiyeden bahsedelim. Rukiye nedir? Rukiye aslında bir ayet ya da bir duayı okuyup üzerimize sürmek demektir.
Efendimiz Aleyhisselam yatmadan önce İhlas ve Felak surelerini okuyup üzerine rukiye yapardı. Biz de yatmadan önce aslında bunları okuyabiliriz. Elimize, yüzümüze, kollarımıza, bacağımıza rukiye yapabiliriz. Sahabilerden Amr bin Rebiya, Sehl bin Huneyf'i yıkanırken görür, nazar eder. Sehl çarpılmış gibi yere yıkılır. Alıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu yere götürürler. Durumu öğrenen Efendimiz Aleyhisselam, kimden şüphe ediyorsunuz diye sorar. Sahabiler Amr bin Rebiya'nın ismini verirler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Amr'ı azarlayarak, sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin. Maşallah, barekallah gibi sözler söylesin buyurur. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam bir miktar su ister ve nazar eden Amr'ın abdest almasını ister. Peki Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin nazara bakışı nasıldı? Şualarda geçen bir mektupta Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Kardeşlerim, benim kat'i kanaatim geldi ki nazar beni şiddetle müteessir ve hasta eder. Çok defa tecrübe ettim. Ben ruhu canımla size her vaziyette arkadaş olmak isterim. Fakat en-nezaru yudkhilul cemelel qidra ve raculel kabra. Göz değmesi deveyi kazana, adamı kabre sokar. Meşhur kaide ile nazar beni vurur. Çünkü bana bakan ya şiddetli adavetle veya takdir ile nazar eder. Bu iki nazar dahi bazı insanların bir hasiyeti isabet sırrıyla bakmasında bulunur. Bunun için mümkün olsa mecbur etmezlerse sizin ile beraber mahkemeye her vakit gelmemek niyet ettim. Şu alarda geçen bir mektup. Yani Üstad Hazretleri nazarın kendisini çok defa etkilediğini söylemektedir. Kur'an-ı Kerim'de de nazarla ilgili bir ayet vardır aslında. Kalem suresi 51. ayet. Hatta çoğu kişinin evinde de asılıdır bu. Nazar ayeti diye geçer, böyle küçük kağıtlarla ya da tablo şeklinde evlerde asarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iyyekâdullezîne keferû le yuzliqûneke bi ebsârihim lemmâ semi'u'z-zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. O inkar edenler zikri yani Kur'an'ı işittikleri vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delildir. Müşriklerin nazarının Efendimiz Aleyhisselam'ı ne kadar çok etkilediğini söylemektedir. Yani eve nazar boncuğu asılması evdeki bereketi, mutluluğu, huzuru bile götürebilir. Çocuğun sürekli huzursuzluk çıkarıyorsa, ağlıyorsa, senin sözünü dinlemiyorsa belki bunun bir sebebi de nazar boncuğu olabilir. Yani evdeki huzursuzluğun, tartışmanın belki temel kaynağı eve astığın ve ondan medet beklediğin nazar boncuğu olabilir. Özellikle nazardan korunmak istiyorsanız evden çıkarken, eve girerken, uyumadan önce, uyandığınızda Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini sık sık okuyun. Bir ara rahmetli babam anlatmıştı. Babamın babası yani dedem hocaydı. Bizim köydeki caminin imamıydı. O yaşlarında yani yaklaşık 60'lı yaşlarında yine imamlık yapmaya devam ediyor. Bir gün biri gelmiş. Onunla muhabbet ederlerken dedemin dişleri konuştuğu kişinin dikkatini çekmiş. Ya demiş senin yaşın 60 oldu ama sanki 20 yaşında birinin dişleri gibi dişlerin var demiş. Bunu söyledikten sonra 6 ay içerisinde dedemin neredeyse ağzında diş kalmamış yani. Yani o söyleyen kişi hasetle bakmasa bile nazarı anında isabet etmiş ve dediğim gibi 6 ay içerisinde dedemin ağzında diş kalmamış. Belki söylerken maşallah, barekallah deseydi bu nazardan korunabilirdi. O yüzden nazarın hasetle mi, hayranlıkla mı olduğu çok fark etmiyor. Biz burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bize tavsiyesi olan korunma yollarını seçmemiz gerekiyor. Yani bazen bunu biz de yaşıyoruz ya. Bir anda böyle üzerine bir ağırlık geliyor. Yani hiçbir fizyolojik karşılığı yok. Bir bakıyorsun böyle modun düşüyor, adım atmak istemiyorsun. Yani bunun en büyük sebebi nazar. O zaman bir ara ben bir anı duydum. Bir amcamız bir şey alırken özellikle mesela bir mağazaya girdiği zaman hiçbir zaman vitrindeki ürünleri almıyormuş. O teşhir ürünleri var ya. Çünkü orada insanların geçerken nazarlar değiyor ya. Onun üzerlerine bir etki bırakıyor diye. Diyormuş ki yani o vitrindeki teşhir ürünlerinden insana çok hayır gelmiyor diye. Bence onun hakikat yanı da var yani. Çünkü insanlar nazar ediyor. Belki oradan geçen biri diyor ki ya keşke alabilseydim ama alamıyorum deyip belki üzerinde bir nazara kalıyor. Yani ne olursa olsun kıyafet olur ya da ne bileyim bir araba olur değil mi? Teşhir ürünleri var arabada. Onlara bile yani o şekilde hiçbir teşhir ürününü almak istemiyormuş. En büyük sebebi de işte bu nazarın onun üzerine bıraktığı etkiden dolayı. Gözden çıkan şua bir insanı uykudan bile uyandırabiliyor. Böyle imrenerek baktığı için imrenmenin verdiği bir duygu belki yükleniyordur. O yüzden teşhir ürünlerini alırken bile dikkat etmek gerekir yani. Allah bizi kem gözlerden ve nazardan korusun. Allah rızası için El Fatiha.